Emco Elektronik'ten merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle operatör paneli üzerinden MQTT haberleşmenin nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Bu uygulamayı daha önceden hazırlamış olduğum bir MQTT haberleşme programı üzerinden anlatacağım. MQTT haberleşmenin sağlanabilmesi için öncelikle yapılması gereken bazı ayarlar mevcut. İlk başta sunucu ayarları. Burada MQTT versiyonunun seçilmesi, sunucu adresinin tanımlanması ki burada tanımladığımız örnek bir sunucu adresi ve bu sunucu adresindeki port numarası ve bizim kendimizin bu MQTT haberleşmeye verdiğimiz Silent ID. Bunların tamamını tanımladıktan sonra istersek kullanıcı adı, şifre de oluşturabiliriz. Bu kısımlarda herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Tüm bu verileri girdikten sonra tamama tıklayıp daha sonrasında yayınla ve abone ol seçeneklerinden okumak istediğimiz veya göndermek istediğimiz kısımların tanımlamasını yapıyoruz. Şimdi yayınla dediğimiz kısımda bizim tanımladığımız etiket isminde ve başlığındaki verinin MQTT haberleşmesiyle karşı tarafa gönderilmesi anlamına geliyor. Abone ol kısmında ise MQTT haberleşmeyle karşı taraftan aldığımız verinin okunması anlamına geliyor. Burada bakacak olursak yayınla kısmında iki farklı başlık belirledik. Bu başlığın üzerine gelip çift tıkladığımızda bize bunların etiket, başlık, işte adres değeri, alarm durumu gibi verilerin tanımlanmasını istiyor. Daha sonrasında da bu başlığın hangi adresten veri göndereceğini belirlememizi istiyor. Biz bunun için internal memory 1 adresimizden temperature isminde bir değeri okuyup gönderimini sağlayacağımızı programa belirtiyoruz. Veri tipinin double olduğunu ve noktada gösteriminin kaç hane olduğu gibi bilgileri de ekliyoruz. Herhangi bir kullanıcı bilgi tanımlamamıza gerek yok. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra ise tamama tıklayıp yine diğer başlığımız için etiketimiz alarm, başlığımız alert, alarm durumu belirlediğimiz ve göndermek istediğimiz değerleri tamamladıktan sonra yine adres listesinden bunun da değer ismi, okuma adresi gibi veri alanlarını doldurup tamam butonuna basıyoruz. Bir de abone ol dediğimiz yani MQTT haberleşmesinden karşı taraftan okuyacağımız değeri tanımlamak için ise etiket, başlık ve tanımladığımız adresi girdikten sonra tamam butonuna basıyoruz. Bu kısımdan artık iki tane değer göndereceğiz. Bir tane değer ise okuyacağız. Burada kullanacağımız ana programı açacak olursak ilk başta bağlantının kurulabilmesi için biz burada bir isim veriyoruz. Test Silent 2 diye örnek bir isim verilmiş. Silent ID'yi program kendisi belirliyor. Bunları kullanacağımız ara yazılıma geçecek olursak burada bir bağlantı tanımlayacağız şu anda. Bu bağlantının ismi Test Silent 2 olarak
bizim tarafımızdan belirlenmiş bir isim. Silent ID program tarafından otomatik olarak tanımlanıyor ve isterseniz refresh puanıyla yenileyebiliyorsunuz. Buradaki host kısmı MQTT haberleşme sağlayacağız ve bizim burada tanımladığımız sunucu ayarlarındaki sunucu adresimiz giriliyor. Ve daha sonrasında bize port numarası istiyor. Bu port numarası için ise yine program içerisinde belirlediğimiz port numarasını tanımlıyoruz. Daha sonra yine burada seçmiş olduğumuz MQTT versiyonu seçiliyor ve şu an bağlantı için hazır hale getirmiş oluyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere ben buradan bağlan butonuna bastığımda bağlantının başarılı olduğunu görebiliriz. Şimdi ben program üzerinden gönderdiğim ve ara yazılım üzerinden gönderdiğim verileri okuyabilmek için burada subscription'lar eklemem gerekiyor. Buradaki topic kısmı bizim aslında ilgileneceğimiz alan. Buna program içerisinde belirlediğimiz başlık kısımlarını yazıyoruz. Ara yazılıma yeni bir subscription oluşturuyorum ve buna mco/hmi 2020 ismini veriyorum ve confirm diyorum. Daha sonrasında yine program içerisinde tanımlamış olduğum diğer bir başlığımı alert başlığını kopyalıyorum ve yeni bir subscription tanımlıyorum. İki subscription'ımı da şu an tanımlamış bulunmaktayım. İsterseniz bunlara birlikte bir bakalım. Şu an bağlantımız zaten var. Program üzerinden online simülasyonu sağlıyorum. Burada da sunucu bağlantı durumunun bağlandı olarak geldiğini görebilirsiniz. Ara yazılımımız da sağ tarafta açık bir şekilde. Şu anda Send MQTT gördüğünüz üzere bu adresten temperature adresine değer göndereceğim. Gördüğünüz üzere anlık olarak mesajlar MQTT haberleşme üzerinden ara yazılımında görüntülenebiliyor. Yine alarm durumumuzun aktif olduğunda ise alarm durumumuzun aktif olduğu duruma bakacak olursak burada da alarmlarımızın sürekli bir şekilde geldiğini görebiliriz. Şimdi bu ara yazılım üzerinden ekranımıza bir değer göndermeyi öğrenelim. Bunun için de buradan yine programda daha önceden tanımlamış olduğumuz set4 isimli data kısmına veri göndereceğiz. Bunun için öncelikle şu simülasyonumuzu bir kapatalım. MQTT ayarları kısmından abone ol seçeneğindeki başlığımızı kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra ise ara yazılımımızda bunu topic kısmına yapıştırıyoruz. Şimdi bu gönderdiğimiz değeri ekrandan okumak istiyoruz. Aslında yapmak istediğimiz bu. Bakacak olursak tekrardan online simülasyonu başlayalım. Ara yazılımımızı açalım. Bağlantımızın tekrardan geldiğini görebilirsiniz. Burada 3.4 değerimizin daha önceden gönderildiğini görebiliriz. Şimdi ise veri oku kısmında tekrardan gönderdiğimde bu değeri
görmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda gönderdiğim değer anlık olarak haberleşme üzerinden tarafıma ulaşmış oluyor. Buna 5.68 gibi bir değerde gönderdiğimde gördüğünüz gibi ekrandaki değerimin değiştiğini de görebilirsiniz. Tam bakacak olursak yine bir sıcaklık değeri gönderdiğimde veya buraya bir elle giriş yaptığımda bu değerin karşı tarafa ulaştığını görebilirsiniz. Yine burada Get MQTT ID kısmını tuşladığımda yine arayazında yapmış olduğum MQTT ID'si tarafıma gelmiş olacak. Tarih ve saat gibi değerleri de alabiliyorum. Alarmda tekrardan bir örnek yapacak olursak alarm kısmında da gördüğünüz üzere alarm değerlerimi anlık olarak aldığımı görebilirsiniz. Son bir kere daha veri gönderecek olursak şu anda virgül girdiğim için problem yaşadık. 7.85 değerini gönderdiğimde bana ulaştığını görebilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.